Piyasalarda gelen son verilerde ABD tarafında TÜFE ve üfe verileri vardı. Üfe verileri beklentilerden iyi geldi. TÜFE dediğimiz enflasyon verilerinde de %2.6 beklenen yıllık enflasyon %2.7 açıklandı Amerika'da. Ama çekirdek enflasyonda beklentilerden daha iyi bir veri karşımıza geldi. Ve elbette piyasalar bu veriyi dikkate aldı. Çünkü Fed'in ana parametre olarak takip ettiği veri çekirdek enflasyondu. Bu nedenle piyasalar şimdilik biraz sakin. ABD borsa endeksleri yatayda. Altın ve gümüş tarafı biraz yönsüz ama kripto para piyasasında ekstra yükselişler var. Bitcoin'de en son 116 bin dolar olarak işaretlediğim destek seviyesi test edildikten sonra korundu ve altcoin'lere doğru, özellikle demirbaş altcoin'lere doğru bir para akışı başladı. Dünyadan haberlerde de Trump cephesinden bir sürü haber yine önümüze düşüyor. Rusya ile alakalı yaptığı yeni demeçler, tarifeler açıklayacağını söylemesi, Ukrayna'ya yeni silah vermesi, İsrail'e destek atması gibi birçok konu önümüzde duruyor. Ya da Fed Başkanı Powell'ın görevden alınması gibi konular yine önümüzde çok taze duruyor. Henüz böyle bir gündemimiz yok gibi açıklamaları da oldu ama Trump'ın ne yapacağını kimse net olarak kestiremiyor. Çin tarafından da bir haber var. Çin'de büyük teknoloji devlerine veri denetimi konusunda bir kıskaç getirildi. Çinli teknoloji ve AI şirketleri düşüşler yaşarken ABD tarafı bu boşluğu doldurma niyetiyle teknoloji hisselerinde yükselişler gördük. Bunların dışında ABD tarafında da yine bilanço sezonu devam ediyor. Önümüzdeki süreçte 10 günlük periyot içerisinde Tesla'da, Google'da, Apple'da ve şu an aklıma gelmeyen birçok şirkette bilançolar açıklanacak. Açıklanacak bilançoların çoğunluğunda iyi veriler gelmesi ABD borsa endeksini biraz daha dengede tutacak etmenlerden biri bu süreç içerisinde. Faiz politikası anlamında ne var dediğimizde Fed faiz indirimi konusunda hala temkinli ama Avrupa Merkez Bankası biz Fed kadar o kadar kasmak niyetinde değiliz. Eylül ayında yine faiz indirimi yapabiliriz minvalinde açıklamalar yaptılar. Bu açıklamalar sonrasında Euro'da bir gevşeme oldu. Borsa tarafına da doping etkisi yarattı Avrupa'da. Özetle toparlayacak olursak çok büyük haber akışları yok ama piyasalar adeta bir fırtına öncesi sessizlik modunda. Yeni arayışlar var, yeni trend bulma kaygıları var piyasalarda. Ve elbette bu süreç içerisinde kendi trendlerini yaşayanlar da var. Bunlardan biri kripto para piyasası. Bu dönem itibariyle benim size söyleyeceğim şu ki sıkı takip etmek önümüzdeki süreç içerisinde size ne kadar kazanacağınıza ya da ne kadar kaybedeceğinize etken olacağını belirtmek isterim. Anlattıklarımı sıkı takip edin. Video altında beğeni ve yorumlarınızı da YouTube algoritmalarına karşı korunmak için her birinizden ayrı ayrı rica ediyorum. Piyasalar adına ise önümüzdeki yeni gidişlerde vakti geldikçe ağzımdan baklayı yavaş yavaş her bir piyasa için ayrı ayrı çıkartacağım. Şimdi öncelikle ABD borsa tarafına baktığımızda S&P'de işaretlediğim bölgede akümüle olduğu bir akış gerçekleştiriyor. Bir süredir yatay giden bir endeks var S&P'de. Tabi hisselere de bu yansımış durumda. Hisselerde de kazanç oranları biraz düştü bu süreçte ama video başında da söylediğim gibi biraz bilanço sezonunun da etkisiyle buradaki pozitif duruş bir süre daha devam etmeli ABD tarafında. Google'dan, Apple'dan, Tesla'dan, Amazon'dan vesaire bilançolar gelecek. Bu lokomotif şirketlerde de iyi bilançolar gelmesi çok muhtemeldir. Dün akşam katıl sohbetine de bahsettim. Mesela Google tarafında Gemini'nin bilançoya etkisini görmedik. Orada ciddi bir kazanç elde ettiler. Ben de onu değerlendirdim. Aylık 4500-5000 gibi bir paketle satışa sundular. Tam rakamı hatırlamıyorum ama iyi bir rakamdı. Onun etkileri de bilançoya yansımış olacak. Apple tarafında da yine pozitif etkiler görülmesi muhtemel. ABD tarafını biraz ayakta tutan etmenler olabilir bunlar. Ama yine de trendde zayıflama kendini göstermeye başladı. Yeşil bulutun inceldiği, zayıflamaya başladığı bir bölge içerisindeyiz ABD tarafında. Çok da ilave edebilecek bir şey yok. Ama Nasdaq tarafı biraz daha kaliteli görünüyor. Bakın bulutun üstünde pozitif bölgede hareketi devam ediyor. Nasdaq'ı ayırmasının daha pozitif görünmesinin nedeni teknoloji hisseleri olduğunu söyleyebiliriz. Teknoloji hisselerinde, çip hisselerinde vesaire ekstra hareketler oldu. Az önce de bahsettiğim gibi Çin'in veri takibi vesaire yapması ABD'deki teknoloji hisselerine de yaradı. Özellikle Nasdaq 100 bundan ekstra bir pozitif etkilenme içerisinde diyebiliriz. Yani ABD'nin ilk 100 şirketi pozitif trendini hiçbir şekilde bozmadan yoluna devam ediyor. Trendlerde de bir bozulum olursa zaten kısa dönem içerisinde bunun işaretlerini almaya başlayacağız. Fırtına öncesi sessizlik dediğim dönem aslında tam olarak bu dönem. Yakında bunları her piyasada ayrı ayrı konuşup değerlendireceğiz ama şu anda trendlerde bir uyumsuzluk yok. Yine de ABD tarafında daha fazla temkinli olduğumu tekrar söylemek isterim. Bu süreçte ben orada %50 oranında kar alıp hatta biraz daha fazlası oranında kar
kar alıp kısmi hisselerle yoluma devam ediyorum. Katıl sohbetlerinde bunu daha fazla konuşma imkanı buluyoruz. Benzer bir zayıflama emaresi ons altın tarafında da aslında var. Bulut inceldi, zayıflamaya başladı. Fiyat örgüsü teknik olarak bu bölge içerisinde zayıflama işaretleri göstermeye başladı. Bu benim canımı sıkan hareketlerden biri. Ama temel haber akışı anlamında Rusya'dan, Ukrayna'dan, Suriye'den, Amerika'dan, İsrail'den vesaire gelecek olan haberler altın, gümüş tarafını beslemeye devam edecek. Parası çok olan altına, cesareti çok olan gümüşe yatırım yapmaya bu süreç içerisinde devam edecek. Çünkü gümüşte volatilitenin daha yüksek olduğunu bu süreç içerisinde anlatıyorum. Ama her iki üründe de beklentimi muhafaza etmeye devam ediyorum. Altın tarafında tam bir terse gidişi konuşabilmek için benim örgümde hem teknik olarak tamamen zayıfladığını görmem lazım, hem de temel haber akışı anlamında önünün kesildiğini görmem lazım. Bu süreç içerisinde zayıflama başlasa da pozitif akışlarda bana göre bir değişiklik yok. 3240'lı bölgeleri altının her halükarda korumasını önümüzdeki süreç içerisinde bekleyeceğim. Ama yerli yatırımcı için gram altın ve gram gümüş tarafında ayrıca açtığım paragrafta dolar TL'de kısmi olan yukarı yönlü hareketlerdi. Bu hareketler bu ürünleri beslemeye devam edecek. Yani ons bacaklarında kısmi geri çekilmelerde dahi gram bacakları daha güçlü yapılar içerisinde olacak. Hani fiyat bazında altında da gümüşte de ilave anlatabilecek, konuşabilecek çok fazla bir şey yok. Aynı akışlardayız. Aynı fiyat bölgelerindeyiz. O yüzden lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Gram bacaklarında güçlü duruş devam ediyor. Gümüşün gram bacağında da aynı şekilde güçlü duruş devam ediyor. 47,5 seviyesi onda destek alanı olsa da bu bulutun ulaştığı bölge 46-38 bölgesi şu an kaliteli destek olarak gümüşün TL tarafında görülebilir. Gram altın tarafında da bulutta yükselme olduğunu söylememiz lazım. Bu 4160 bölgesi destekli. Şu anda destek 4200 bölgelerine kadar tırmanmış durumda. Bu yatay harekette dahi destek yukarıya doğru kendini revize etmeye devam ediyor. Bir süre sonra 4300'lerin destek olduğunu konuşacağız belki. Yani fiyatlar yukarıya doğru gitmese de içinde bulunduğu fiyatları hazmettiği için fiyatların daha da güçlendiğini konuşuyoruz. Önümüzdeki birkaç aylık zaman diliminde altının, gümüşün yatırımcıya para kazandırmaya devam edeceğini tekrar söylemek isterim. Hani benim nacizane fikrim bu. Kripto para tarafına geldiğimizde ise burada hareket son derece yüksek. Tansiyon son bir haftadır özellikle çok yüksek. Hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde güzel yükselişleri gördük. Potansiyel trendleri takip ettik. Potansiyel demirbaş ve demirbaşa yakın altcoin'leri takip ettik ve iyi kazançlar gördük. Bitcoin özelinde de son takip ettiğim akışta 116.000 bölgesini destek olarak işaretlemiştim. Bu destek çok iyi çalıştı. Buradan bir tepki aldı. Aldığı tepki baktığımızda kabaca %3,5'larda Bitcoin'de. Tabi Bitcoin'de karlılık azalıyor. Altcoin'lere geçiş artıyor demiştim. Bunu bariz etkilerini hem Bitcoin dominansında hem Tether dominansında hem de top 10 altcoin'in dışında kalan coin'lerin dominansında bariz bir şekilde görüp doğrulama imkanı bulduk. Bitcoin özelinde bu bölge destek bölgesi olarak çalışmaya yine devam edecektir. Önümüzdeki süreçte muhakkak volatilite de yüksek seyredecektir. Zira teknik ölçeklerde pahalılık bölgelerine doğru ilerlemeye başladık. Bu bölgeler içerisinde volatilite yükselir. %5 aşağı, %5 yukarı gibi hızlı hareketler olur ki yatırımcılar tereddütte kalsın, terste kalsın. Yüksek kaldıraçlılar oyun dışına itilsin gibi durumlar söz konusu olur. Bakın Bitcoin'de benim işaretlediğim alanlar itibariyle henüz 125.000 dolar seviyesi tabii ki test edilmedi. Ama bu alan içerisinde işaretlediğim ilk destek seviyesi bu bölgeydi. Bu alanı da son değerlendirmeler içerisinde anlattım. Bu örgü içerisinde elbette herkesin bakışı altcoin'lerde. Çünkü altcoin'lerde ciddi hareketler var. Bunun öncesinde Bitcoin dominansındaki son görünümü göstermek istiyorum. Bakın size burada anlattığım örgü içerisinde dedim ki önemli kırılım bu seviyede olacak ama benim indikatörüme göre burada bir kırılım gerçekleşti. Yani yeşil bulutun altında kalmasıyla birlikte benim için bir kırılım gerçekleşti. Benzer kırılımlarda en az %20 ile %40 ya da burada daha önce gördüğümüz örgü içerisinde 2x'lik yükselişler görüldü. Burada da benzer hareketi görebiliriz derken son bir hafta içerisinde zaten bunu gördük. Yani en az göreceğimiz hareket buydu. Ve bu en azı şu anda verdi. Daha fazlası için bu trendi takibe devam etmek gerekiyor. Çünkü sağlıklı bir şekilde aşağı doğru inen bir Bitcoin dominansı var. Bu tek başına bir veri değil elbette. Tether dominansı da aşağıya doğru inmeye devam ediyor. Total 3'e baktığımızda Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoin'lerin market
market cap'ine baktığımızda o da yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Yani veriler bize diyor ki Bitcoin'den para çıkışı var. Nakitten, dolardan, Tether'den para çıkışı var. Altcoin'lere ise para girişi var. Bu veriler bize bariz bir şekilde bunu doğruluyor. Total 3'ün şu anda 1.14 trilyon dolar seviyesine kadar önü açık. Bir diğer grafikte de top 10 dışındaki altcoin'lerin dominansı grafiğinde de bir kırılım olduğundan bahsettik. Bu kırılım bariz bir şekilde kendini gösterdikten sonra altcoin'lerde hareket hızlandı. Şu an bir direnç seviyesinde. Buradaki aşılımla yine ciddi bir boşluk alana girecek. Bu ciddi boşluk alan altcoin'lerde daha fazla yükselişleri yine tetikler. Burada şunu da eklemek isterim. Yani dün akşam katıl sohbetinde bundan bahsettim ama burada da kısaca söylemek istiyorum. Piyasalarda potansiyel kısa vadeli düşüşler sizin sabır seviyenizi düşürür. Başladığınız noktaya geri dönecek olma ihtimaliniz sizin sabır seviyenizi daha da düşürür. Ve sabır düşünce yaşanacak olan ilk yükselişte elinizde ne varsa satıp kaçmak istersiniz. Ve bu sizin hata toleransınızı artırır. Ne yükseltir dediğimizde kısmi karlar almak sizin sabır seviyenizi yükseltir. Ve bunların sayesinde trendlerin arkasından yürüyebilecek gücü kendinizde bulursunuz. Nereye kadar dediğimizde ta ki trendler tersine dönene kadar. Ve trendlerin tersine doğru gittiğine dair bir emare önümüzde henüz yok. Bakın altcoin'lerin grafiğine baktığımızda Ethereum çok uzun bir yoldan geldi. Çok uzun bir trend çizdi. Bu trend içerisinde ta 1500 dolar seviyelerinden 3500'lere kadar geldi. 4000'deki aralık zirvesine doğru hareketi devam ediyor. 4 saatlik periyotta burada 3279 bölgesi destek olarak işaretli olsa da 4 saatlikte bulutun ulaştığı şu bölge aslında ana destek olarak görülmeli Ethereum tarafında 3078 dolar seviyesi. Yani volatilitenin arttığı bir trenddeyiz. Bu seviyeleri akılda tutmak lazım. Bakın XRP'ye baktığımızda XRP 2.89 bölgesini kendine bariz bir şekilde destek edindi. Hem benim işaretli desteğim hem de bulutun ulaştığı bölge aynı alana tekabül ediyor şu anda ve XRP'de 3.29 seviyesini zorluyor. 3.29 üzerinde zaten bir FOMO bölgesinde olacağını konuştuk XRP'nin. Çok daha hızlı yükselişler gösterme ihtimali bu alan içerisinde olacak. Nasıl olacak? 3.29 üzerinde kapanışlara XRP'nin burada ihtiyacı var. Solana'da da benzer şekilde bir hareket alanı vardı. Solana 150 dolarlardan 186 dolara, oradan da 259 dolara kadar gidebilecek bir trendi olduğunu konuştuk. Bu alan içerisinde yoluna devam eden demirbaş altcoin'lerden biri. Ethereum XRP'ye göre biraz daha geride kaldığını burada tekrar söylemek, hatırlatmak lazım. Tabi bunları konuştuktan sonra birçok yatırımcı dedi ki yeni altcoin ne olabilir? Neleri değerlendirebiliriz? Ondan sonra Cardano ve Ondo'yu dahil ettim. Cardano 0.61 dolar seviyelerinden 0.80 dolar seviyelerine geldi. Burada kırılımı yapabileceği potansiyel alana da gelmiş oldu ki buradaki kırılım onu 1.23 seviyesine kadar soluksuz götürme potansiyeline sahip. Ve içinde bulunduğu bölgede 0.71 dolar seviyesi de onun güncel destek seviyesi olduğunu söyleyelim. Ondo'da da 1 dolar seviyesi halihazırda şu anda aşılıyor. Ondo'da en son konuştuğumuzda, son videoda anlattığımda çok geride kaldığından bahsetmiştim Ondo'nun. Katıl sohbeti de dün akşam yine vurgu yaptım. Gönderi olarak paylaştım. 1 saat 46 dakika yayın yaptık. Bunun yarısı soru cevaptı. Orada da değerlendirdik. Ondo 0.82 itibariyle güzel bir trend başlattı. 0.89 üstünde bakın boşluk alanı bariz bir şekilde devam ediyor. 1.10 dolar onun karşılaşacağı ilk direnç seviyesiydi. Şu anda bu yükselen ivmeleri takibe devam ediyoruz. Tabi bu sırada yine insanlar dedi ki yeni altcoin'ler neler var? Dün de bu sefer Link ve Shiba paylaştım. Link de 15.5 seviyelerindeydi. 17 bölgelerine geldi. O da direnç bölgesinde. Bunlar harekette geride kalmış coinlerden. Hani demirbaş ve demirbaş seviyesine yakın coinlere doğru yavaş yavaş aşağı doğru inip anlatıyorum. Yani yelpazemi yavaş yavaş açıyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde de buna göre ilave edeceklerim olacak. Bu direnç seviyesini Link kırma gayreti içerisinde. Onun boşluk alanları biraz daha dar olduğunu söyleyeyim ama yükselen potansiyel aynı şekilde devam ediyor. Shiba yükselen harekette biraz daha zayıf kaldığını görüyorum. Tabi bunları eklememin hepsinin ayrı ayrı nedenleri vardı. XRP ve Ondo tarafında altyapı konusunu ele aldım. Stable coinlerin, RVA tokenların tokenize edilmesi konusunda her birinden ayrı işlevlerden ya da bugün Shiba'yı söylediğimde meme coinlerin yaşadığı yükselişten nasibini alacağını vesaire düşünerek örneklendirdim. Kendime göre gerekçelerim bunlardı. Shiba'da bu alan içerisinde bariz boşluk alanda ilerlemeye devam ediyor. Velhasılı trendler
Kripto para piyasasında ekstra pozitif devam ediyor. Volatilite muhakkak ki yüksek olacaktır. Sabır seviyeniz düşüyorsa yapılacak şey çok basit. Kısmi karlar almak. Kısmi kar almak sizin sabır seviyenizi yükseltir. Hani ben kısmi kar alın, dikkatli olun vesaire dediğimde bunlara odaklanmak lazım. Yani piyasaların tersine gidebileceğine dair emareler gördüğümde bunu zaten paylaşacağımı söyledim. Teknikte ya da temelde piyasaların tersine dönebileceğine dair emareleri henüz görmedim. Ama birçok altcoin'de, Bitcoin'de dahil pahalılık bölgelerine doğru bir gidiş var. Ama bu gidiş sırasında biz arkamıza yaslanıp bu trendleri kovalamaya devam edeceğiz. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.